16 yıl önce öncü hikaye anlatıcısı James Cameron, izleyicileri kurgusal Pandora ayına götürdüğünde, Avatar serisinin yeni fikirlerden yoksun kalacağını hiç düşünmemiştim. Cameron, Pandora'da olağanüstü bir türün yaşadığı yemyeşil bir manzara yarattı ve bu manzara, zorunlu 3D gözlüklerle bile gözler için bir şölen sunuyordu. Cameron'ın Na'viler için maceraları yalnızca kendi hayal gücüyle sınırlı gibi görünüyordu. Çünkü en son teknoloji ve hareket yakalama gelişmeleri, yönetmenin aklına gelen her şeyi görselleştirmesine olanak tanıyordu. Ne yazık ki Avatar serisinin 3. bölümü olan ve Avatar Ateş ve Kül alt başlığını taşıyan film, önceki iki filmde işlenen birçok konuyu tekrar ele alıyor. Cameron bu verimli evrenin daha ilginç köşelerine doğru keskin bir dönüş yapmadığı sürece, 2029 ve 2031'de vizyona girecek Avatar devam filmleri için ne kadar heyecanlı olabileceğimden emin değilim. Avatar'a yakınlık, suyun yolu, ateşi ve külü acıtır. Avatar serisinin yaşam döngüsü benzersizdir ve Avatar Fire and Ash üzerindeki etkisi nedeniyle anlatılmaya değer olduğuna inanıyorum. 2009'da izleyiciler, Cameron'ın bir panayır tellalı gibi coşkuyla tanıttığı dudak uçuklatan 3D teknolojisini deneyimlemek için ilk Avatar filmine akın etmişti. Ve o zamanlar Cameron'ın elinde sağlam bir malzeme vardı. Avatar bileti alan hiç kimse, Na'vilerden, Unobtainium'dan veya kaynak geliştirme idaresinin kötülüklerinden haberdar değildi. Biz gişe rekorları kıran filmlerin heyecanını yaşamak için geldik ve Cameron bu beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Hollywood ekonomisi genellikle hemen bir devam filmi çekilmesini tetikler. Ancak Cameron acele etmedi. Vizyoner film yapımcısı, 2022'deki Avatar The Way of Water için Pandora'ya tekrar kapı açmadan önce şaşırtıcı bir şekilde 13 yıl beklemekten memnundu. Uzun üretim süresi, nefes kesici görsel gelişmelere yol açarken, hikayenin mekan değişikliği, Home Tree'yi çevreleyen yoğun ormanlardan, Pandora'nın doğu kıyılarının kristal berraklığındaki sularına, Cameron'ı her türlü yeni yeteneğini sergilemeye teşvik etti. Avatar ve The Way of Water arasındaki devasa zaman farkı, ikincisinin son derece taze, canlı ve yenilenmiş hissettirmesine yardımcı oldu. Ne yazık ki 3 yıl sonra Avatar Fire and Ash daha önce anlatılmış bir hikaye gibi duruyor ve hikaye anlatımındaki tanıdıklığı telafi edecek çığır açan görseller daha az. Avatar Ateş ve Kül'de aşinalık küçümsemeye yol açar. Avatar Ateş ve Kül, su yolunun sona ermesinden yaklaşık 1 yıl sonra başlıyor. Eski insan askeri Jake Sully ve Na'vi eşi Neytiri, su yolunun en yıkıcı sahnesinde öldürülen oğulları Neteyam'ın kaybıyla boğuşmaya devam ediyor. Jake, üzüntüsünü hafifletmek için kalan çocukları Kiri, Loak, Tuktirey ve Spider'la ilgili işlere kendini adarken, Neytiri kederle boğulmuş durumda. İnanın bana, bunların hiçbiri kolayca söylenebilecek şeyler değil. Yukarıda listelenen her ismi araştırmak zorunda kaldım. Çünkü Cameron'ın Avatar serisine yöneltilen en önemli eleştirilerden biri, 3 uzun filmden sonra bile serinin yardımcı karakterlerinin çoğunu tanımakta zorlanmam. Ayrıca bu aşamada uçan Toruk ejderhalarının yer aldığı aksiyon sahneleri o kadar birbirinin yerine geçebilir hale geldi ki, bana rastgele bir Avatar sahnesi gösterip hangi 3 filmden olduğunu belirleyebilirsem $1 milyon ödeyeceğinizi vaat etseniz bile yine de eli boş dönerdim. Na'vilerin insan zalimlerine karşı yürüttüğü savaşın duygusal sonuçlarını hakkıyla ele alan bir Avatar devam filmi ilgi çekici olurdu. Karanlık ve kasvetli belki de ama ilgi çekici. Ve senaryoda Cameron, Rick Jaffa ve Amanda Silver'ın imzasını taşıyan karakter gelişimine dair ipuçları da var. Kiri, Pandora'nın içinde gelişen ruhani güçleri keşfetmeye ve onlarla bağlantı kurmaya devam eder. Loak, Ronal'ın kızı ve Sucul Metkaina kabilesinin bir üyesi olan Rhea'ya daha da derinden aşık olur. Ve Albay Miles Quaritch'in insanoğlu Spider, Na'vilere ait olduğunu kanıtlamak ve evlatlık annesi Neytiri'nin güvenini yeniden kazanmak için mücadele ederken en büyük çatışmayı yaşar. Ah Quaritch, bir türlü gitmiyor değil mi? Ve ne yazık ki Avatar Ateş ve Kül boyunca Cameron, Jake'e karşı Lang'in karikatürize edilmiş kötü adamı Quaritch'i tekrar karşı karşıya getirebilmek için önemsediğimiz ve yatırım yaptığımız aileyi sürekli olarak bir kenara itiyor. Bu noktada Pandora'nın kışıntılı ve çizik adamı gibiler. Quaritch, Avatar'da öldü.
Su yolunda dirildi ve şimdi de gerçek bir tehlikede olmadıklarını bilen çoğu sıkıcı kötü adam gibi davranıyor. Quaritch'in Sully, Neytiri ve çocuklarına karşı intikamı sona erdi ve Cameron devam etmeyi planlıyorsa terk edilmeli. Çığır açan Avatar'ın yeni bir çığır açması gerekiyor. Avatar Ateş ve Kül'ü izledikten sonra Cameron 4. ve 5. bölümleri çekmeye karar verirse, bu filmlerin hiçbirini daha fazla izleme ihtiyacı duymadığımı X'te aceleyle paylaşmıştım. Ama size ve kendime yalan söylüyordum. En azından Avatar Ateş ve Kül, görsel olarak her zaman muhteşem. Cameron'ın yarattığı dünya eşsiz ve 3 saat boyunca Pandora'nın ihtişamına dalıp, tatmin edici bir gişe rekorları kıran film deneyimi yaşadığınızı hissederek ayrılabilirsiniz. Eğer aradığınız tek şey buysa, saçınızı bir ejderhanın sırtına takın ve sıkıca tutunun. Avatar Ateş ve Kül'de beni hayal kırıklığına uğratan şey, senaryonun Cameron'ın muhteşem görsellerinin yenilikçiliğine yaklaşamaması oldu. Film, yeni kötü karakter Varang'ı Neytiri için dikkate değer bir düşman olarak tanıtıyor. Ancak film onların rekabetinin gelişmesine hiç zaman tanımıyor. Ve spoiler vermeden söylemek gerekirse, Avatar Ateş ve Kül'ün yapısı, Avatar su yolunu o kadar yakından yansıtıyor ki, balinalar tekrar kendi işlerini yapmaya başladığında su yolundan görüntüler izlediğime ikna oldum. James Cameron'a karşı bahis oynamak genellikle kayıpla sonuçlanır. Efsanevi yönetmen, Avatar Ateş ve Kül'ün serinin sonu olabileceğine dair bazı ipuçları verdi. Hatta yönetmek isteyebileceği bir Hiroşima projesinden de bahsetti ve muhtemelen Pandora'yı bir süreliğine askıya aldı. Ama Avatar Ateş ve Kül, su yolunun kazandığı 2,3 milyar doların yarısını bile kazanırsa, Cameron'ın Pandora'ya dönüş bileti hemen rezerve edilecek. Umarım sonraki bölümlerde galaksinin vahşi yeni köşelerine doğru derin bir sapma yapar. Çünkü serinin 3. filminden çıktığında, 2. filmi neredeyse yeniden izlemiş gibi hissettim. Sadece bu sefer daha uzundu.